Evet, sıradaki durağımız Emir Timur Meydanı. Emir Timur Meydanı, öncelikle Emir'i, yani daha doğrusu Timur'u bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Okullardan, tarihten, sağdan, soldan hepimiz hayatımızda Timur'u duymuşuzdur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Özbekistan'ın en büyük lideri olan ve en çok sevilen lideri olan Timur'un heykeline de gelmeden olmaz diye düşündüm. Zaten Özbekler de aynısını söylüyor, buraya artık Taşkent'e geldiysen Emir Timur Meydanı'nı göreceksin diyorlar. Peki kimdir bu Emir Timur veya bu heykelin olayı nedir burada diye soracak olursanız öncelikle şunu söyleyeyim. Yaralanmış. Sağ eli felçliymiş çünkü oklan vurulmuş ve sağ ayağında da topallık varmış ki bu yüzden Farsça'da Lenk anlamına gelen Timur Lenk lakabı takılmış ki bizim Türkçe'de de Timur Lenk deniyor, Timur denmiyor. Bu meydanın olayına geleyim. Niye bu meydan burada var? Veya niye bu heykelimiz burada var? Heykeltıraşsa İlham Jabbarov isimli bir heykeltıraşmış. Bu meydan eskiden askeri geçitlerde kullanılırmış. Görmüş olduğunuz bu meydan askeri geçitlerde kullanılırmış. Sovyetler zamanı bu Timur'u buradan kaldırmışlar Ruslar ve yerine Lenin'i koymuşlar. Daha sonra Stalin gelmiş ve daha sonra 1991 yılında Sovyet Rusya'nın yıkılmasıyla Emir Timur yine yerini almış. Peki Timur kimdir? Timur, Türk ve Moğol karışımı, devlet ve siyaset adamı. Gerçi kendisi Moğol kelimesinden nefret edermiş ve sık sık da gururla Türk olduğunu duyururmuş. Kendini Türk olarak kabul edermiş. Timur İmparatorluğu'nun da kurucusu zaten Timur Lenk. Kendisini Cengiz Han gibi büyük bir han lideri hem de İslam'ı yayan İslam'ın kılıcı olarak gördüğü için Emir adını almış. 1402 yılında hatta Ankara Savaşı'nda maalesef zaten herkesi yenen bir adammış. Çok büyük bir lidermiş. Emirmiş. Emir Timur. Maalesef iki Türk devlette karşı karşıya gelmiş. 1402 yılında kendisi ne yapmış? Kendisi 1402 yılında Osmanlılarla da karşı karşıya gelmiş ve bizimkileri de yenmiş. Adam herkesi yenmiş. 1402 yılında Osmanlıları da yenmiş. Onun için devlet ve devletin yasaları her şeyden önce gelirmiş. Kendisi bir Müslüman olmasına ve kendini İslam'ın kılıcı olarak görmesine rağmen onun için yasa, töre İslam'dan veya İslamiyet'ten veya İslamiyet şeriatından da önce gelirmiş. Hindistan'a kadar gitmiş, İzmir'e gelmiş, İzmir'i yenmiş. Hatta Hindistan ve İzmir'i o kadar çok da zeki bir adammış çünkü. Ve Hindistan'ı o kadar çok zekice yenmiş ki benim de saygımı kazandı biraz önce okuyunca. Hindistan'ı yenmek için sefere çıktığında Hindistan çok kalabalık bir orduyla ve 120 adet büyük bir fille kendisini karşılamış. Tabii Timur'un ordusu daha önce hiç görmediği muazzam bir şey. Devasa filleri görünce çok korkmuş. Korkmuş ama Timur da savaşın ortasında uyuyakalmış. Hikaye bu. Adam savaştan korkmuyor zaten. Savaşın ortasında Hindistan seferinde uyuyakalmış düşünürken ben bu Hindistan'ı nasıl yenerim diye. Sonra uyanmış ve demiş ki tamam demiş buldum. Ben bu Hinduları yeneceğim. Nasıl yenmiş Hinduları? Hindular büyük fillerle ve fillerin üstüne kurulmuş olan kulelerden ve kulenin de içinde olan okçularla Timur'un ordusunun üstüne yürürken kendisi de develer toplamış. Develerin hörgücüne pamuk ve yağ döktürmüş ve her deveyi de zincirle birbirine bağlamış. Daha sonra Hindu orduları Timur ordusunun üstüne yaklaştığında bu develerin birbirlerine demir zincirle bağlı olan bu develeri fillerin üstüne salmış ki fillerin de en çok korktuğu şey ateştir. Bu develerin sırtındaki hörgüçteki o pamuklan yağları yakınca tabii filler ateşi görüyor. Ve bu sefer ne oluyor? Bu filler ileri doğru gitmektense Timur'un ordusunun üstüne gitmektense tam tersi geri doğru gitmeye başlıyor. Ve Hinduların büyük filleri kendi piyade ordularını ezmişler. Dolayısıyla Hindular büyük filleriyle Timur'un üstüne yürürken bizzat kendi filleri tarafından ezilmiş ve kaybetmişler. Yani bu kadar da çok zeki bir adammış. Mührü, devletin mührü varmış ki Rasti Rusti demekmiş o da. Mührün üstündeki anlamı.
O da kuvvet, doğruluktur anlamına gelirmiş. İzmir Türklerin elinden çıkmış ve Rodos şövalyelerinin eline geçince o da iş başa düştü diye düşünmüş Emir Timur. İzmir'e gelmiş adam. Hatta şey demiş İzmir'e, ben hayatımda çok yer gezdim. İzmir kadar denizi güzel yer görmedim demiş. İzmir'de de Rodos şövalyeleri büyük ve heybetli kaleleriyle Emir'in ordusuna, yani Timur'un ordusuna dayanabileceğini düşünmüş. Kalelerin altını gece vakti kazdırmış lağımcılarla. Sonra da büyük toplarla zaten kalenin zemini gidince, lağımcılar kalenin zeminini kazınca, zemini güçsüzleşince ve daha sonra da toplarla kalelere vurunca kaleler güm yıkılıyor. Sonra Rodos şövalyeleri bir bakıyorlar, İzmir'e daha dışarıdan gelen Rodos şövalyeleri bir bakıyorlar, kale yok. Kale gitmiş. Kaleyi yıkmış adam bir gecede. Hatta Yıldırım Bayezid kendisine bu konuda hayranlık duymuş. Yani böyle çok enteresan, çok dahi bir adammış. Aynı zamanda satrancı da çok seviyormuş. Ve 10'a 11, yani 10 çarpı 11 satrancı da bulan adam Timur. Satrancı çok seviyormuş ve hatta satrancı geliştirmiş. Satrancın içine zürafalar, develer ve aslanlar koydurtmuş. Çok sinirlendiğinde sakinleşmek için satranç oynarmış kendisi. Bu kadar büyük ve heybetli bir lidere ithafen yapılan yerse Emir Timur Meydanı. Yolun en ucunda Emir Timur Meydanı vardı. Emir Timur Meydanı'nı bitirdim. Şimdi de Müstakillik Meydanı diyen bir yere gideceğim. Müstakillik Meydanı'na gideceğim ama böyle güzel bir yola geldim. Ayrı bir parka geldim. Hemen gelmişken şurayı da bir gezeyim dedim. Herhalde Müstakillik Meydanı'nda da yine bir başka park vardır. Belki bir çeşme vardır. Biraz da orada vakit geçiririm. Ve böylelikle burayı da sizlere göstereyim dedim. İşte size Müstakillik Meydanı'nın hemen öncesi. Müstakillik galiba ya da Müstakil Meydan yolu. Geldik Müstakillik Meydanı'na. Müstakillik Meydanı bu arada Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Binası'nın hemen yanında. Yani öyle diyor orada adam. Google'dan baktım. Republika diyor. Yani Cumhuriyet. Sonra Presidency diyor. Yani Özbek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlık Binası'nın hemen yanında bir meydan. Müstakil Meydanı. Geldik buraya lakin yine yalnızım. Kimseler yok. Ben anlayamadım ya. Hayalet şehir gibi. Bak şurada bir tane insan gördüm, o kadar. Yürüyor. Çok az insan var yani. Düşünüyorum böyle bir yer İstanbul'da olsa kaç kişi olurdu diyor. En azından ben baktığımda 50-100 kişiyi görürdüm yani. 50-100 kişi kesin görürdüm. Tamam, şehir çok kalabalık değil ama yine de 3,5-4 milyon insan yaşıyor bu şehirde. Hatta 5 milyon belki de yaşıyor. En güncel veriye bakmadım ama çok insan yok. Yine de fena değil. Buraya da gelmiş görmüş olduk. Müstakillik Meydanı'nı. Prens Romanov Sarayı vardı. Videosunu herhalde koyarım, oraya çektim. Orası da terk edilmiş bir saray. O sarayın hemen karşısı. Burası böyle. Müstakillik Meydanı. Vay. Müstakillik Meydanı'nın yanına geldim. Böyle ateş falan. Bir de sen her zaman kalbimizdesin ciğerim yazan bir yer ve bir heykel var. Bir teyze galiba, bir nene sanki bu ama kim olduğunu bilmiyorum. Özbek bir nene var burada.
Kim olduğunu soracağım. Bir de böyle ufak ufak şeyler yapmışlar. Vilayet vilayet herhalde yöneticilerin ismi yazıyor işte. Fergana vilayeti, bilmem ne vilayeti falan filan. Orası pek benlik bir şey değil ama bunu beğendim yani. Biraz önce Rus gençlerle tanıştım. 20-21'li yaşlarda tıp öğrencileriymiş. Sağ olsunlar beni davet ettiler ama dedim ya böyle ben başka planlarım var. Kekeldaş mıydı? Kulkedaş mı? Öyle bir yere gideceğim dedim. Onlar gittiler. Şunlar mı? Yok. Neyse. Böyle meydanda güzel Ruslarla tanışmış oldum. Tabii yakın olduğu için çok fazla Rus turist de geliyor buraya. Ve bu meydanda böyle bir ateş de varmış. Sordum ona. Bak şu giden gençler. Şimdi gidiyorlar. Öyle telefon numaramızı aldık. Ayaküstü biraz sohbet ettik. Onlar da galiba burada 1-2 tane kilise varmış. Herhalde oraya da gitmelisin dediler. Çok güzel dediler. Dedim giderim o zaman güzelse. Böylelikle 2 tane kilise varmış. Çok önemli. O kiliseyi de görmüş oldum. Ve gelmişken de Milli Özbek Annası. Böyle bir heykeli varmış. Onu da görmüş oldum burada. Sen daim kalbimizdesin. Ciğerim yazıyor. Yani sen her zaman kalbimizdesin. Ciğerim, canım. You are always in our heart. My lover gibi bir şey yani. Bana dediler mesela bunu okuyabiliyor musun dediler. Dedim ya sizin şeyde olunca okuyamıyorum. Sizin dilinizde Kiril alfabesi olunca okuyamıyorum ama dedim Latin alfabesi olunca dedim okuyabiliyorum. Bizim Türkçe'ye yakın. Özbekistan'ın gerçekten böyle bir Özbekçe'nin böyle bir yanı var. Kiril alfabesi olunca hiç okuyamıyorsun bilmediğin için. Rusçayı biliyorsan okursun da. Rusçanın Kiril alfabesini bilmediğim için okuyamıyorum. Ama bunu okuyabiliyorum Latin olduğu zaman. Velhasıl Kerem burayı da görmüş olduk. Neydi burası? Neydi burası ya? Ne parkıydı ya? Mukavamiyet miydi? Mukellevimiyet miydi? Neyse. Biraz sonra bir öğreneyim, hatırlayayım onun adını. Şurada bir gökkuşağı oluşmuş. Şurada. Buradan. Bir de şurada. Bilmiyorum gözüküyor mu telefonda ama neyse. Biraz önce buranın adını unutmuştum. Burası Müstakillik Meydanı'ydı ya. Şimdi kamerayı kapatınca baktım dedim evet adını unutmuştum hatırladım. Böylelikle burayı da tamamlamış olduk. Eğlenceliydi. Yeni insanlarla yine tanıştım. Sağ olsunlar telefon numaramızı verelim görüşelim falan dediler arkadaşlar. Onlarla da tanışmış olduk. Müstakillik Meydanı'nı da bitirdik. Sırada onların söylediği 2 tane kilise var. Gerçekten çok güzel kilise. Oraya da git dediler. Oraya da gideyim bakayım şu kiliselere. Ve böylelikle bu parkın da bu meydanın da sonuna gelmiş bulunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.